bir tekne, kesişme noktasında. Geçiş nereye, geçiş nereye? Tozlanmış yelkenlerinle. Merhaba Renkli Sen takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sorsam mı programındaki konuğum, yapımcı, öğretim görevlisi ve ses mühendisi Hakan Kurşun. Sözü ona bırakıyorum. Boşun Hakan'cığım merhaba, nasılsın? Nasıl gidiyor? Hayat karantina günlerinde neler yapıyorsun? Zaman nasıl geçiyor? İdare ediyoruz, adapte olmaya çalışıyoruz. Ondan sonra çalışıyorum bol bol. Onun dışında işte temizlik, eski eşyaları inceleme. Daha önce neler satın almıştım, Allah Allah. Bu da nereden çıktı gibilerinden. İşte evde ve stüdyoda ne var ne yoksa tüm kutular, sandıklar, çantalar, bavullar vesaire hepsi teker teker açılıp inceleniyor. Siz de mi bir geri dönüşüme gidiyorsunuz? Böyle eski eşyaları kurcalama, onlardan yeni bir şeyler üretme. Tabii şimdi öyle. Ya ondansa yani vakit yok ki. O kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz ki bazen gerçekten neredeyim, ne yapıyorum, işte ne yapmalıyım, öncelik nedir vesaire gibi kararlar verirken işte bazen bazı şeyleri unutuyorsunuz. İşte bu aslında bu salgın biraz da bu yavaşlama sonucunda biraz o bilinç belki yerine geldi. O yavaşlamanın aslında bir yerde avantajını yaşamaya çalışıyorum diyebilirim. Geçen yıl 2019 yılında Mehmet Günsür'ün de başrolünde oynadığı YouTube bağımsız dizisi Kanaga'ya bir soundtrack hazırlamıştınız What I See. Evet. O şarkıyla iklim değişikliği, işte tükenen canlılar, insanların doğaya verdiği zarar gibi bir takım konulara farkındalık yaratıp dikkat çekmek istediniz. Şimdi Evet. son yıllarda bu tarz şeyler çok fazla yapılıyordu. İşte belgeseller olsun, klipler olsun, şarkı sözleri olsun. Tam da üzerine böyle bir şey oldu. Şimdi çok yakın geçmişe tekrar dönmek istiyorum. İşte hava temizleniyor. İşte bir sürü yerde hayvan türleri tekrardan çıkmaya başladı. Örneğin işte İzmir'de ve Şanlıurfa'da çekirgeler ortaya çıktı. İşte Milas'ta bir anda yaban domuzları kendini doğaya attılar. 50 tane, 100 tane birden dolanıyorlar. Ortaköy'de yunuslar ortaya çıktı. Kars'ta rakun ilk defa kayıtlara geçti Türkiye'de. Ve siz böyle doğaya ilgili bir insan olarak, farkındalık yaratmak istemiş bir insan olarak doğanın kendini yenilediğini düşünüyor musunuz bu karantina sürecinde? Şimdi yani anlık olarak mutlaka bir rahatlama gerçekleşiyor ancak hani uzun vadede on binlerce yıl olarak yani geniş zaman diliminde düşünürsek çok da etkili olacağını düşünmüyorum. Ama belli bir süreç için evet. Yani bütün mekanik sistemlerin azalması, özellikle araçların durması hava kalitesinde çok ciddi bir artış getirdi. Bunlar ama tabii geçici. İşte ses, yani atmosfer sesi çok düştü. Dolayısıyla hayvanlar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü ortada gürültü patırtı yok. Biz bile rahatladık. Yani bunun gibi şeyler anlık iyileşmeler oldu. Bunun sürdürebilir olması için tabii yani bir şekilde sistemin kendini adapte etmesi lazım ama ekolojinin üzerinde olumlu bir etkisi anlık olarak mutlaka olacaktır yani. Çünkü bunca yapay titreşim, ses, koku, gaz vesaire yani tüm bu yarattığımız atıklar ve yaşamımıza yardım eden tüm bu araçların çıkarttığı yan etkiler şu an ciddi bir miktarda azalmış durumda. O yüzden dediğim gibi ama bu anlık yani ertesi gün herkes yine aynı tempoda başladığı zaman eski şeye geri döneceğiz. Şimdi onu diyecektim. O haller falan bitince izolasyon süreçleri bir anda hurra herkes sokağa atınca kendini tekrardan eskiye dönecek gibime geliyordu. Belki şimdi biraz ben bakımından biraz ümitliyim. İnsanlar şu an sessizliğin ne olduğunu anlamaya başlıyorlar. Yani herkes evinde oturup bir dakika burası çok sessiz şu an diyor.
Bu belki özellikle işitmeyle ilgili bir farkındalığın gelişebileceğinin işareti olabilir. İkinci konu hava kirliliği. Yani şu an koku alma e, almaçlarımız gelişti. Yani daha iyi, daha hassas koku alıyoruz şu an. Şu birkaç haftalık süreç sonunda. Belki o açıdan da belki bir iyileşme olur. Yani insanlar talep ederse daha iyi bir çevreyi, o zaman eninde sonunda bu gerçekleşir. Ama hiç kimse talep etmeyip aynı sistem devam ederse yine eskisi gibi olacak. İTÜ Miami'de ve Bilgi Üniversitesi'nde derslere devam ediyor muydunuz bu olaylardan önce? Evet. Peki şimdi nasıl ilerliyor bu süreç? Evden mi derslere devam ediyorsunuz? Verim alabiliyor musunuz? Bir Evet. avantaj ya da dezavantajı oldu mu bu evde eğitim sistemine geçilmesinin? Kesinlikle bir dezavantaj tabii. Yani uzaktan eğitim, evet hoş güzel, Hı. niye olmasın, ama zor bir konu. O yüzden idareten evet uzaktan eğitimle mevcut olan programlar devam ediyor. Belki bunun çok ileri vakitte uzaktan eğitim çok daha önemli olacak ama şu an hani bildiğimiz birebir eğitime alışmış insanlar olarak ona adapte olmak bir hayli zor bence. Ben internet sitenizde bir şey gördüm. Şu an online müzik atölyesi yapıyorsunuz sanırım. Evet, online müzik atölyesi yapıyorum. İşte çeşitli online müzik hizmetlerim var. Onlar devam ediyor. Online müzik, yani prensip olarak en baştan itibaren her şey online olduğu için oradaki ilişkiyi kurup devam ettiriyorsunuz. Ama bildiğimiz bir ders, bir sınıf ortamını bir anda sayısal ortama taşıyınca insan biraz afallıyor doğrusu. Peki bir şey soracağım. Bu ders başlıklarında işte doğaçlama var, kompozisyon var, EP var, ne bileyim işte ses kayıt, albüm yapımı vesaire. Hani bu derse katılmak isteyenler belirli başlıkları seçebiliyorlar mı yoksa bütün hepsini almak zorundalar mı? Bir de kimler katılabiliyor? Katılım şartları nedir? Seçebiliyorlar. Onlar farklı programlar. Müzikle ilgili olan, bir çalgıyı çalabilen ya da kendi sesini geliştirmek isteyen ya da sadece doğaçlamanın ne olduğunu öğrenmek isteyen müzik dinleyicileri de katılabiliyor. Yani web sitesinden benimle iletişim kurabilirler. Oradan yani konuşuyoruz. Zaten bir şartlar orada yazıyor. Dersleri yapıyoruz. Birer saat online. Birebir. Bazen 2 kişi de olabiliyor karşı tarafta. Bazen bir kişi oluyor. İsterlerse 4 de olabilirler neticede. Öyle bir sistem geliştirdim. Biraz aksiyon olsun. İletişim kuralım değil mi? Tecrübelerimizi paylaşmak için. YouTube kanalınız da var sizin. Oradaki oynatma listenizde bir tane paragraf yazmışsınız. Onu izninizle izleyicilere okuyacağım şimdi. Çok hoşuma gitti. Tabii. Arkasından da bir tane soru soracağım size. Tabii. Şöyle bir şey yazmışsınız, bayıldım. Sahneye çıkmak için gün sayıyoruz. Açık bir alanda, geniş bir çayırda herkesin sevdikleriyle güvenle ulaşabileceği, kilimlerini getirip serebileceği, mikrobiyolojik faunasını ve sosyal birliğin güvende olduğunu hissettiği, piknik sepetini açabileceği mesafelerin korunduğu, geniş bir sahnenin ve muazzam bir ses sisteminin olduğu bir yerde mesafeleri aştığımız bir konser yapmayı hayal ediyorum. Görüşmek dileğiyle sağlık, kuvvet ve sabır diliyorum. Sevgiler Hakan. Bayıldım. Ya çok güzel yazmışsın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen bunun arkasından şunu sormak istiyorum. Evet. Gün sayıyoruz derken o hayallerin gerçeğe dönüştüğü andan itibaren böyle ufukta yeni bir konser planı, yeni projeler, bir şeyler var mı? Varsa nelerdir? Eminim şu an varsa bile sekteye uğramıştır, hani böyle ertelenmiştir falan ama hani yakın gelecekteki Evet. planlarınız, konserleriniz neler var? Ama en son Mart'ta bir konser. Ben aslında çok az konser çaldım. Özellikle birkaç seneden beri az çalıyordum. İşte tam konser vereyim, başlayalım, hurra derken şimdi bu oldu. Ama şeyde çaldık, Kadıköy Yeldeğirmeni'nde çaldık. Çok da hoş bir konser oldu Mart'ta. 1 Nisan'da çalacaktık Kadıköy sahnede. O tabii ki iptal oldu. Herhalde ortalık biraz
sakinleşince Kadıköy sahnede tekrar o konseri yaparız. Onun dışında işte bir çayır çimen olsa çok hoş olur. Gerçekten bunu yapmak istiyorum. Yani çok geniş bir yerde ve insanların gerçekten yayını rahat rahat dinleyebileceği geniş bir alanda bir konser yapmak istiyorum. Belki öyle bir festival bir Açık şey olur. hava konseri. Aslında havalar da Tabii, ısınıyor tabii. şimdi. Öyle geçse şu dönemler. Evet, çok güzel olur. Ama açıkçası yani Temmuz, Ağustos'tan önce bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani birkaç ayda böyleyiz. Ve Siz böyle gene olmalıyız. iyimsersiniz. Ben en az 6 ay, bir yıl diye düşünüyorum ama yani umarım daha uzun olmaz. Yani inşallah bir an önce her şey düzelir, ümidimiz. Evet, yani aşının çıkması çok önemli tabii. O aşı olmadığı sürece zaten her şey Evet. soru işareti. Yani o arada biz hayatımızı nasıl yönetiyoruz? O çok önemli. Yani neye izin veriyoruz? O yüzden o çok ciddi bir süreç. Yani bir şekilde çözülecek diye düşünüyorum. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hı hı. Yani biz yani deminki soruya geri gelirsek e, bir uyku projesi üstünde çalışıyorum. Hı Bundan hı. önce de zaten üzerinde çalışıyordum. Yani yavaş müzik, çok çok yavaş müzik. Bir de onun tam tezatı olan çok gür ve çok hızlı müzik olan iki tane proje üstünde çalışıyorum şu an. Yani bir tanesi Biraz benim solo açabilir albüm. misiniz? Mesela uyku Yani projesi nedir? uyku projesi şimdi normalde belli bir tempoda çalıyoruz. Evet. Hız var. Onu yavaşlatıyorum. Sonra daha da yavaşlatıyorum. Daha da yavaşlatıyorum. Birkaç yıldan beri müziği yavaşlatma üzerine çeşitli Hı hı. denemelerim var. Ama şu anda yani bu soyut müzik anlamına gelmiyor. Mevcut olan düzgün bir kompozisyonu çok çok yavaş çalıyorum. Yani herhangi bir şekilde abstrakt bir noktaya varmak Hı hı. için değil. Onun da bir ahengi var, onun da bir armonisi var ve onun da bir estetiği var bu yavaş olmanın. Hı hı. Bunun çok dinlendirici olduğunu düşünüyorum. Hı Kanısındayım hı. yani. Bu çok yavaş çalmanın. Yavaşladıkça da o iki ses arasında ya da sesler arasındaki o boşluğun içerisinde aslında yeni ritimler oluşuyor. Seslerin Hı hı. birbiriyle olan etkileşiminden dolayı. Onları da dinleyebiliyoruz o arada. Onları ama ben çalmıyorum. Onu zaten çalgının kendisi üretiyor. Yani ben ana sesleri vuruyorum, ana Hı hı. aksanları. Sonra e, seslerin arasındaki doğuşkanlar kendi içlerinde farklı ritimlerle, farklı tempolarla kendi müziklerini yapıyor aslında. Onun üstünde çalışıyorum. Yani bu yavaş müzik. Bir tane Pearl Bracelet diye bir albüm yapmıştım 2017'de. 2017'de PB müzik Evet, etiketiyle çıkmıştı galiba. evet. Onun girişinde bir tane en başta bir parça var. Sleep Well. Hı hı. O mesela bunun bir daha ama daha hızlısı diyelim ve doğuşkanlar o kadar çok yüksek değil. Şimdi şu gelecek haftalar içerisinde birkaç tane yayınlayacağım Hı. kanalında. Hemen şeyi de altyazı geçelim. Siz 4 tane albüm, yani solo albüm olarak, hani işte 96, 2013, 2016 ve 2017'de 4 tane albüm Evet, çıkardınız. evet, İlki S müzik etiketiyle Kaos, sonra Kütle Quark evet, ve Pearl Bracelet. evet, Sonrasında da ortak çalışmalar yaptınız. evet. Şimdi yeni bir şeyler var mı Şimdi peki? yeni albüm geliyor. Ah, ne Yeni zaman? bir, Tarih belli mi? valla tarih vermeyeyim ama bu sene kesin. Yani bu sene 2020 zaten içinde diyorsunuz yani. kesinlikle, kesin. Yani ben Ah, eskiden süper. çok kesin albüm geliyor dedim. Sonra 2015, 16 falan. Bazen ama bu sefer artık hani zaman da var şu an. Başladım da. Sosyal platformlarda dinleyebileceğiz sanırım. Değil mi? Evet, yani bütün müzik servislerinde olacak. İşte YouTube kanalında olacak. Artık Instagram'a da yükleme. Instagram ITV, ona da yükleyeceğim. Artık her yere yükleyeceğiz. Yani Evet, ben eskiden ama şeyi çok özledim ya. Benim sizinle ilk tanışma anım şeydir, yani böyle bayağı küçücüktüm. Herhalde orta sona lise 1'e falan gidiyordum, artık 90'lı 2000'li yıllar. O zaman bir tane sepetin içinde karışık kasetler satılıyor böyle. O evet. sepetlerden kaset karıştırıp alıyordum. Böyle kapağınızı beğenmiştim. İlk sizinle öyle Hı. tanışmıştım. Ben bir dinleyeyim acaba nasıl müzik falan diye böyle.
Artık o Çok kaset iyi. dönemi geçti ama o dönem çok güzeldi. Para biriktirip harçlığımızla kasetler, CD'ler falan. Şimdi böyle tık tık. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu şu an dinlediğimiz müzik baya 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 sıkıştırılmış müzik ya. Hani işte Evet, MP3, daha eskiden daha geniş banttan dinliyorduk. Daha evet, canlı, hele kaset öncesinde de daha odada çalıyorlar gibi geliyordu. İşte evet. pick-up'larla falan dinlediğimizde. Şimdi ne Kitaplarla, evet, evet. düşünüyorsunuz kalite olarak? Yani ulaşım ve erişim kolaylaştı, satış kolaylaştı ama kalite sizce düştü mü? Kesinlikle evet. Yani yayın kalitesi sürekli düşüyor. Daha doğrusu bir peak yaptı. Aslında 90'lı yıllarda iyi bir noktaya gelmiştik. Yani 70'li yıllardaki kayıt kalitesinin Hı hı. 80'li yıllardaki long play'deki tınlaması gayet iyiydi. Evet. O zaten orada kaldı. O ilerleyeyim. Orada bir peak yaşadık. Sonra 90'lı yıllarda onun bir ara geçişi oldu. Yani CD dinliyorduk ama hala analog teknolojiyle kayıt yapılıyordu. Dolayısıyla CD'deki sinyal aslında hibrit bir sinyaldi kaynak bakımından. O da iyi bir dönemdi ama şu an total digital gidiyoruz. Çok deşifre, çok sıkıştırılmış veri dinliyoruz. Bu aslında yorucu bir şey bir taraftan da kulak için ve algı için. Ondan sonra ama alışıyoruz yani maalesef alışıyoruz. O yüzden konserlerdeki o büyük sesi duymak bazen iyi geliyor. Siz de bir YouTube kanalı açmışsınız sanırım. En azından yapımcılığını üstlenmişsiniz. Bu Gelecekte Müzik. Evet, Biraz evet. karıştırdım. Konuklarla teknolojik ve sosyolojik gelişmelerin ve müzikal zeka üzerindeki etkisini konuşuyorsunuz, Evet. araştırıyorsunuz. Devam edecek mi o proje? Yeni konuklar olacak mı? Evet, biraz yavaş gidiyoruz ama olacak. Şu an bir 9 program çektik. Şimdi bu koronadan dolayı Hı hı. stüdyodaki trafik durdu. Ondan sonra ama tekrar işte gelecek hafta yavaş yavaş başlayacağız bazı çok küçük sayıda insanlarla çalışmalara. Sonra yine program çekeriz. Evet, çekeceğiz. O bizim bir hobimiz. Yani sevdiğimiz ve birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla gelecekte müziği konuşuyoruz. Evet. Gayet keyifli ama böyle başlıklar falan, kayıt nasıl Evet, evet, yapılır evet. vesaire. Güzel İçimizden güzel geldiği konular var. gibi gidiyoruz, evet. Peki son olarak bu şu anki bulunduğumuz içindeki durumun müzik piyasasını nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Siz de bir müzisyen olarak, yapımcı olarak. Şimdi öncelikle sivil toplum örgütlerinin ne kadar önemli olduğunu aslında yine anladık. Hı hı. Sonra sivil toplum örgütleri olsa da bir işe yaramıyor. Onu da anladık. Çünkü yani niyet yoksa sonuçta elde edemiyorsunuz. Yani birlik, ayrı ayrı meslek birlikleri olabilir ama bazen onların bir araya gelip büyük bir güç oluşturması lazım. Onu gözlemleyemedik şu dönemde. Yani Orta Avrupa ile karşılaştırdığım zaman çok farklı yerlerdeyiz. Telif bilinci, haklar, müzisyen hakkı, işte yaratıcı ekonominin önemi bakımından çok farklı bir yerdeyiz şu an. Bu aslında biraz üzücüydü. Bu kadar uzak olmamamız gerekiyordu diye Hı. düşünüyorum. Sayısal ortamda ki yayınlar çoğaldı şu son 2 ayda. Müzik aktarımı önemli olmaya başladı. Bu yani sayısal ortamda var olma, işte bu live streaming programlar vesaire bunların çoğalması Canlı ihtiyacı. yayınlar çok arttı. Sürekli oluyor şu Arttı. an. Bunlar aslında yani bence o bakımdan yeni keşfediyor. Yani o kadar daha önce yaşanmamış bir ortamdayız ki. Hı hı. O yüzden bence o açıdan yaratıcı olmaya devam edeceğiz yani. Sahne yoksa sahne yok. Sahne Instagram Live, sahne Instagram Live. Dolayısıyla şey devam ediyor yani. O ihtiyaç, o dürtü devam ediyor. İşin parasal tarafı burada bir bence risk. O da çok zor yönetilecek. Gelecek 3-4 ay o bakımdan çok olumlu görünmüyor açıkçası.
Hep böyle gideceğini düşünüyor musunuz peki, yoksa bir noktada düzen değişir diyor musunuz? Değişecek yani, adapte olacak. Sistem adapte olacak. Herkes yani, yaratıcı teknolojiler zaten sayısal ortamda bütün belleğimizi kaplamış vaziyette yani. Salgından önce de öyleydi. Yani tüm zihin tamamıyla mevcut olan teknolojiyle interak etmek üzere kendini değiştirdi ve inanılmaz bir haz sistemi var yani. Tüm bu sosyal ağlar insanlarda çok büyük bir haz hissi uyandırıyor. Dolayısıyla tüm müzik, eğlence, her şey artık oradan gidiyor. Buradan bir ekonominin, yani müzisyenler için bir ekonominin oluşabilmesi için hak sahibi olması gerekiyor. Yani telif sahibi olması gerekiyor. Onun için de bu servislerin para ödemesi lazım. Buradaki meslek birliklerine. Neyse ki onlar bir anlaşmalar yapmışlar son gelecek 2 yıl şey çerçevesinde. Telifler anlaşmaları var ama tescil edilmiş eseriniz yoksa para alamazsınız. Dolayısıyla icracılar burada özellikle zor durumda. Yani uzun lafın kısası, ben şuna inanıyorum. Eğer müzisyenseniz beste yapmak zorundasınız zaten. Yani ben şeyi kabul etmiyorum. Ben işte keman çalıyorum ama hayatımda kompozisyon yapmadım. O zaman çalma o kemanı yani bence. Ya da işte piyano çalıyorum ama kompozisyon yok. Ne yapacağım şimdi? O zaman kompozisyon yazman gerekir. Yani bence müzik artık çoklu bir sistematik. Eski usul eğitim sistemleri sadece keman çalan, gitar çalan, atıyorum flüt çalan, kompozisyon yapan, işte şef olan böyle bir sistem dahilinde bireyler yaratıyordu. Şimdi multi enstrüman, çoklu enstrüman çalabilen, birçok farklı teknolojiye hakim olan, bir şeyi de çok iyi yapabilen yeni nesil müzisyenler var. Mevcut olan müzisyenlerin kendisini adapte etmesi gerekecek sisteme ve meslek birliğine üye olup telif yaratıcı işler yapmaları gerekecek. Böyle bir değişim olacak. Yani telif hakları gittikçe daha da önemli olacak. Bu durumda aslında o bakımdan, telif açısından bu olumlu bir gelişim. Aslında önemli olmalı, çünkü ben hırsızlığa çok karşıyım. Copy paste'e çok karşıyım. Yani insanlar hani bir şeyleri kendileri üretmeliler, Evet. yaratmalılar. Yani hani telif Hırsızlık demeyelim. olmayınca... Hırsızlık ayrı bir konu. Bir de umursamıyor birçok insan. Yani bir şey kötü niyetli olanlar var. Bir başkasının kompozisyonunu kendisi üstüne tescil edip ya da biraz değiştirip bu da benimdi falan. Bu ayrı bir problem. Diğer problem, bana ne? Ne olacak? Ne fark eder? Nasıl olsa bir şey olmuyor. Bu asıl problem bu. Yani asıl herkes kendi hakkını almak için eserlerini tescil ettirse ve mevcut olan meslek birliklerinin genel kurul toplantılarına gidip orada sadece oturup dinleseler, bu çok ciddi bir gelişim sağlar. Şu an millet boş ver, ne gerek var, nasılsa bir şey olmaz kafasıyla aslında birçok insan haklarını aramıyor. Peki o telif ettirme süreci nasıl oluyor? Yani insanlar, mesela benim de çok müzisyen arkadaşım var. Hani bazıları parçalarının çalındığından şikayetçiler. Hani o süreci internetten de yapanlar var. Bir yere başvurarak da yapanlar var. Nasıl bir yol izlemeliler? Bir kompozisyon yaptığınızda bir kere mutlaka bir meslek birliğine üye olmalılar. Mesela MSG, ben MSG üyesiyim. Orada başkansınız sanırım. Başkan, Bilim ve Teknik Kurulu Başkanıyım. Bir bilim ve teknik kurulu var. Tam da bu konuyu inceleyen, onun başkanı. Oraya üye olabilirler. Üye oldukları zaman, bir kompozisyon yaptıkları zaman online eser bildiriminde bulunuyorlar. Konu kapanıyor. Bu kadar. Peki bu siteleri tasvip ediyor musunuz? İşte Tasdix.com bir şeyler, Evet, hani evet. böyle. Çok iyi. Onlar Evet, da evet. çalışır mı? Kesinlikle. Evet. Tamam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Kendinize iyi bakın. Herkese sabır diliyorum. Bu yaşadığımız olay bence çok önemli bir süreç. Evet. Yani şahit olduklarımız da çok önemli günler. O yüzden de hani çok dikkatli olmanızı, sorumlulukları farkına varıp kendinize çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Şu günleri bir atlatalım, aşı çıksın, sonra rahat Evet, rahat inşallah.
Evet, aşı çok önemli işte. Onun çıktıktan sonra artık işte müzik yapanlar müzik yapabilir. İşte güzel sanatlarla ilgilenenler güzel sanatlarla ilgilenebilir. Resim çizmek istiyorsanız, şiir yazmak istiyorsanız tam zamanı. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim Cahil, çok teşekkür ederim. Tamam. Öpüyorum. Görüşürüz. Tamam. Karaya oturmuş bir tekne, kesişme noktasında